Herkese merhaba. Güzel kızım. Şimdi size bu Türkiye turunda beni en çok heyecanlandıran ve sizleri de bir şekilde mutlu edeceğini düşündüğüm durumu paylaşmak istiyorum. 10 sene önce kaskıma bir kamera takıp beni seyretmeniz için işte videolar çekiyordum. Burada hepimiz izleyiciydiniz. Ama bu Türkiye turunda sizi bir izleyicilikten çıkartıp tamamen bir yol arkadaşı yapma isteğim var. Bunu nasıl yapacağım size anlatacağım. Ben profesyonel bir YouTube seyircisiyim. Yani öyle diyebilirim kendim için. Ve özellikle gezi videolarını, motosiklet videolarını, karavan videolarını ekseriyetle çok takip ediyorum. Evimde, televizyonumda bu videolar dönüyor. Ama bu videolarda hissettiğim bir eksiklik var. O insanlar o gittikleri yerlere nasıl gittiler? Hangi rotayı kullanarak gittiler? Hangi yolu kullanarak gittiler? Şimdi ben bununla alakalı bir web sitesi yaptım. Bu web sitesi şu anda yayında. Girdiğiniz zaman taslak olarak nereleri dolaşacağımı gün gün görebilirsiniz. Tabii burası tamamen şu anda bir taslak. Yani bu rotaya birebir uyacağım diye bir kural yok. Ben bu sistemi yaparken de şöyle bir kurgu içinde oldum. Hangi rotadan nasıl gittiğimi de videolarda edit olarak kurgulayacağım. Hangi yolu kullandığımı videolarda bulabileceksiniz. Fakat sadece bu da değil. Benzin aldığımda bu sisteme nereden benzin aldım, kaç litre benzin aldım, ne kadar ödedim. Bunların hepsini de yazacağım. Sadece benzin için de değil, konakladığım yer için ne kadara konakladım, nerede konakladım, nerede yemek yedim, ne kadara yedim, ne yedim. Bunların hepsini tek tek bu siteye girip bir veri tabanı oluşturmayı planlıyorum. Böylece siz de ileride böyle bir gezi yaptığınızda bu tarih içinde aşağı yukarı benim standartlarımda böyle bir para harcandığını göreceksiniz. Ve siz de kendi kafanızda belki neden böyle bir yolculuk yapmayayım hayali kurabilirseniz benim en büyük başarım olacaktır diye düşünüyorum. Uzun bir cümle oldu ama sanırım anlatabildim diye düşünüyorum. Şimdi bilgisayar başına geçelim ve ben yavaş yavaş size siteyi de anlatayım. Şeyler değil. Evet, planladığım rota aşağı yukarı işte İstanbul, Anadolu yakasından başlayıp Karadeniz'e doğru çıkıp Karadenizlerde dolaşıp işte Karabük, Safranbolu, Kastamonu oraları görüp belki yukarıdan giderim, belki aşağıdan giderim hiçbir fikrim yok. Sinop, Amasra, Samsun, Ordu, Trabzon bu şekilde dolaşarak Van Gölü'nün kenarından Hakkari'ye uğrayarak daha sonra işte özellikle görmek istediğim bu bölüm Tunceli, Ovacık, Divriği, Kemaliye buraları gördükten sonra da aşağıya tekrardan Antep'te bir gastronomi turu gibi bir planım var. Sonra bir Hatay'ı görmek istiyorum. Oradan Mersin'e gideceğim. Mersin'den tekrar yukarı dönüp Kapadokya gezisini yapıp buradan tekrar aşağıya gelip Antalya'ya gelmek gibi bir planım var. Benim birinci noktam yani birinci durma noktam Antalya olacak. Antalya benim memleketim. Yani burada hem ailemi görmek, onlarla biraz vakit geçirmek istiyorum. Sonra tekrar oradan başlayıp Ege sahillerini ki Ege sahilleri benim her daim yaptığım bir rota. Burayı böyle avucumun içi gibi bildiğim bir yer. Buradan tekrar yapıp ya da işte bilmiyorum yani burada belki iç Ege turu yapabilirim ya da sahil turu yapabilirim. Ama dediğim gibi tamamen burası bir taslak. Ne olacağı belli olmayan bir yer. Anlamanız için videolara gittiğim yerlerde şöyle animasyonlar koymayı düşünüyorum. İşte uzaktan şöyle nereden gittiğimle alakalı böyle bir ekran görüntüsü koymakla alakalı bir planım var. O gün yani o videoda hangi kaydı nerelerde yaptıysam bu şekilde bir rotayı sizinle paylaşıyor olacağım ve bu rotayı da o gün için tek tek siz görebileceksiniz. Böylece oraya nasıl ulaştığımı, oraya nasıl gittiğimi siz de anında görebileceksiniz. Burası bu şekilde. Tabii şöyle şeyler de var. Şu an tabii
bu planlanan bir gezi olduğu için burada görmemiz zor ama aktif bir geziye geçtiğimiz zaman bir fotoğraf çektiğimde, mesela şu noktada fotoğraf çektiğimde buraya tıkladığınızda, ki zaten bir fotoğraf olduğu zaman o rotanın üzerinde böyle bir kutucuk oluşacak. Buraya tıkladığınızda bununla alakalı fotoğrafı, ne ile alakalı çektiğimi görebileceğiniz bir alan olacak. Ve bilmiyorum, belki biraz eski kafalı diyebilirsiniz ama ben yazı yazmayı özledim. Yani uzun zamandır da eskiden çok blog yazısı yazıyordum. Ve bu beni çok mutlu ediyordu. Bu gezide de bazı yazılar tutmak istiyorum. Günceler yazmak istiyorum. Onu da bu bölümde takip edebileceksiniz. Hatta harita üzerinden fotoğrafları görmek istemezseniz de galeri kısmından da fotoğrafları görebileceksiniz. Burası bu yolculuğumda ana merkez üssüm gibi bir yer olarak kullanacağım burayı açıkçası. Tabii taslakta burada 8290 kilometre 61 gün diyor ama yani 61 günde buraları bir nefes dolaşmak bence çok sıkıştırılmış olur. Ben bunu bir 90 gün, 100 gün, 120 gün gibi falan planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Ben de yola çıktığımda göreceğim açıkçası. Bakalım. Söylemek istediğim son bir konu daha var. Bu rota dediğim gibi çok esnek, değiştirilebilir bir rota. Bana abi şuraya gittiğinde şurayı muhakkak görmelisin, kimse bilmiyor dediğiniz noktalar olursa lütfen yazın yorumlara. Hatta Instagram'dan da özellikle yazın. Ben onların notlarını alıp o taraflara geldiğimde oraları muhakkak uğramaya çalışacağım. Umarım benim duyduğum heyecan kadar sizi de heyecanlandırmıştır diye düşünüyorum. Bakalım, bayağı uzun bir yol olacak ama insanlar dünyayı dolaşıyor. Biz şurayı mı dolaşamayacağız? Değil mi? Kızlar. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? Ha? Oh! Ulan bir kedi bu kadar mı güzel kokar ya? Ha? Ha?